Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerin de çok istediği emülatörler üzerinden oynanan oyunlar için en iyi Nvidia denetim masası ayarları nasıl yapılır? Bugün videomuzda size bunu göstereceğim, bunu anlatmaya çalışacağım. Lütfen videomu sonuna kadar izlemeyi, kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Siz ne kadar beğeni atarsanız ben de o kadar çok video ile karşınıza çıkarım. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra arkadaşlar en iyi Nvidia denetim masası ayarlarımıza ne yapabiliriz? Geçebiliriz. Şimdi Android emülatörler üzerinden oynanan oyunlarda bazı Nvidia denetim masası ayarları geçersiz sayılır arkadaşlar. Yani burada yapacağınız bütün ayarların hepsi emülatörler üzerinde geçerli olmaz. Bunun da sebebi arkadaşlar şöyle anlatayım. Android emülatörlerin çalışma prensibi ile normal ekran kartını kullanan bir oyunun çalışma prensibi aynı değildir. Kısa bir örnekle açıklıyorum. Şimdi bir oyun ekran kartını kullanıyorsa oyunu açtığınızda görüntüyü ekran kartı oluşturur. Dolayısıyla burada ekran kartı olaya direkt müdahale edebilir. Android emülatörlerde ise görüntüyü emülatör oluşturur, daha sonra Windows'a gönderir. Dolayısıyla burada görüntü önceden oluştuğundan ekran kartı oyuna çok da müdahil olamaz arkadaşlar. Sebebi de bu şekilde diyebiliriz. Şimdi bu açıklamayı yaptıktan sonra hangi ayarlar emülatörler üzerinde etkili bundan bahsedeceğiz. Bu ayarları yaptıktan sonra da videomuzu sonlandıracağız. Şimdi öncelikle bir hatırlatma yapacağım. Lütfen Nvidia denetim masası üzerinde ayar yaparken sırf emülatör için global ayarlarınızla oynamayın arkadaşlar. Global dediğim ayarlar yani genel ayarlar. Siz genel ayarları emülatöre göre ayarlarsanız herhangi bir başka uygulama veya oyunu açtığınızda bu ayarlarla ne yapmış olursunuz? O oyunu oynamış olursunuz. Tabi o oyunda aynı performansı gösteremeyebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla burada yapmanız gereken yukarıdaki program ayarlarına gelip buraya oynamak istediğiniz hangi emülatörse Gamelob'sa Gamelob, BlueStack ise BlueStack bu uygulamayı buraya ekleyip daha sonra altına ayar yapmanızdır arkadaşlar. Örnek olarak göstereceğim. Şimdi exe dosyasını bulmanız için dosyanın, oyunun, emülatörün sağ tıklıyorsunuz emülatörün üzerine hangisi ise artık. Burada dosya konumunu aç dediğinizde size setup dosyasına doğru götürecek. Burada bu setup dosyasını gördünüz. App Market'miş arkadaşlar. Şimdi yukarıda da yolunu görüyorsunuz. Burada işte C'nin içerisinde Program Files, TX, Game Assistant, App Market şeklinde. İsterseniz burayı bu şekilde kopyalayabilirsiniz. Böyle gelip Nvidia denetim masasını açarsınız. Ekle kısmına bir kez tıklarsınız. Göz at dersiniz. Şu yukarıda gördüğünüz yola kopyaladığımız yolu yapıştırırsınız. Aç dersiniz. Şu şekilde tekrar edelim. Şu şekilde gördüğünüz gibi App Market buraya ne yapar arkadaşlar? Gelir buradan da aç dersiniz. Gördüğünüz gibi buraya artık emülatörün dosyasını eklemiş olursunuz. Bundan sonraki aşama ayar yapma aşaması arkadaşlar. Şimdi ayarlarımıza geçiyoruz. Şimdi benim Nvidia denetim masası ayarım kısıtlı çünkü laptop kullanıyorum. Masaüstü Nvidia denetim masası biraz daha menü seçenekleri biraz daha fazla olabilir arkadaşlar. Birazdan da ekrana görüntüsünü vereceğim. Onlar da o ayarları ilave olarak ekleyecek ve emülatör ayarlarını bu şekilde yapmış olacak. Şimdi birinci olarak görüntü keskinleştirme kapalı. Arka plan uygulaması maksimum kare hızı 60 FPS demişim. Önemli değil arkadaşlar. Burada oyunun maksimum kare hızından bahsetmiyoruz bu arada. Arka plan uygulaması maksimum kare hızı. Bu menüyü iyice okuyun. Çünkü burada bahsettiği bize arkadaşlar siz oyunun penceresini aşağı indirdiğiniz zamanki maksimum kare hızından bahsediyor burada. Oyunun içerisindeki FPS'ten değil. Zaten bu uygulama yani bu seçenek oyunun içerisindeki FPS'e müdahil olamaz. Sadece oyunu aşağı indirip başka bir uygulamayı açtığınızda indirdiğiniz pencerenin hangi FPS'te kalacağını belirlediğiniz bir ayardır bu. Benimki 60'mış. Siz burayı yüzde yapabilirsiniz. Bu sadece bir örnek. Ya da bunu tamamen yüzde de çekebilirsiniz. 150'ye de çekebilirsiniz.
Bağlantı optimizasyonu açık. Birden çok kareli örneklenmiş kenar yumuşatma kapalı. CUDA GPU'lar tümü. CUDA sistem belleği geri çekilme politikası sürücü varsayılanı. Doku süzme kalite yüksek performans veya performans. Çok yüksek ekran kartı kullanıyorsanız arkadaşlar, yüksek model ekran kartı kullanıyorsanız performansı da çekebilirsiniz. Düşük segment ekran kartı kullanıyorsanız özellikle yüksek performansta kalmasını tavsiye ediyorum. Yüksek performansta benimki kalmış. Ekran kartım düşük olmamasına rağmen yüksek performansta bırakmışım. Bu ayarlar FPS odaklıdır. Bunu unutmayın. Doku süzme eş yönsüz örnek optimizasyonu kapalı. Doku süzme negatif load tercihi izin ver. Doku süzme treyliner optimizasyon açık. Düşey senkronizasyon kapalı. Düşük gecikme modu ultra. Bende arkadaşlar şöyle bir sorun var. Normalde burada açık kapalı ultra seçenekleri var. Eğer sizde açık seçeneği varsa sadece açık seçeneği seçin. Ama benim laptopumda başka seçenek çıkmıyor. Yani açık seçeneği çıkmadığı için ultra seçiyorum. Ultra seçeneği bazen input lag yapabilir. Dolayısıyla bende başka bir alternatif kalmadığı için ultra'yı seçiyorum. Ama sizde açık seçeneği varsa lütfen burada açık seçeneğini seçin. Eş yönsüz süzme uygulamanın kontrolünde güç yönetim modu maksimum performansı tercih et. Kenar yumuşatma ayarları burada yok. FXAA kenar yumuşatma kapalı. Gama düzeltmesi kapalı. Kenar yumuşatma modu kapalı. Kenar yumuşatma saydamlık kapalı. Maksimum kare hızı kapalı. OpenGL GDI uyumluluğu otomatik. Burada OpenGL ile görüntü oluşturma GPU'su, ekran kartınız hangisi ise onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra işte Vulkan OpenGL mevcut yöntem otomatik, önceden oluşturulmuş sanal gerçeklik, kare hızı 3D uygulamasının kontrolünde, üçlü ara bellekleme kapalı diye ayarlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. İlave olarak seçenekler, birazdan ekrana yansıtırım zaten bu seçenekleri. Masaüstü dediğim gibi farklılık gösterebilir Nvidia denetim masası seçenekleri. Ekrana birazdan yansıtırım. Masaüstü kullanıcılar da bu şekilde ayarlarını ne yapabilir? Tamamlayabilir. Arkadaşlar burada kısa bir şekilde araya giriyorum. Şurada hemen görmüş olduğunuz yüksek performanslı Nvidia işlemcisi seçeneğini de seçmeyi unutmayın arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Burada yüksek performanslı Nvidia işlemcisini seçiyorsunuz. Daha sonra uygula, tamam diyorsunuz, çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bu ayarlar FPS odaklı ayarlardır. Bu ayarları uygularsanız oyun performansınızı tekrar gözden geçirirsiniz. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Bu ayarların tek tek zaten videolarını kanalımda bulabilirsiniz. Ayarları neye göre yaptığımı, bu seçeneklerin ne anlama geldiğini kanalımda zaten videoları mevcut. Merak edenler o videoları da gidip izleyebilir. Örneğin düşey senkronizasyon ne demektir? Örnek veriyorum, kanalımda bulabilirsiniz. Ayarlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Bunlar FPS odaklı ayarlar. Görüntü bazlı ayarlar isterseniz tabii ki o ayarları da çekebilirim. Dengeli ayarları isterseniz onu da çekebilirim. Hiç fark etmiyor. Sizin yapacağınız yorumlara ve beğenilere göre ben videolarımı hazırlıyorum arkadaşlar. Umarım yaptığımız bu ayarlar size faydalı olur. Lütfen geri dönüş yapmayı unutmayın. Herhangi bir sorun yaşıyorsanız da yorumlarda belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.